Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni gündem başlıklarımız, geçen haftaya dair bilgilerimizle, sorularımızla karşınızdayız. Ben sorularımı soracağım. Furkan Hocam da bilgileriyle bizi ışıklandıracak, yeşillendirecek eski tabirle. Nasılsınız Furkan Hocam? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Gündem yoğun, her zamanki gibi. Trump bize ekmek çıkartmaya devam ediyor diyebiliriz herhalde. Yine Evet. uzmanlık alanının olan konuyla giriş yapmak istiyorum. Kolombiya Üniversitesi'ndeki gündem daha sıcak sıcak, daha yerini koruyorken bir de Harvard gündeme girdi. Çok sert bir giriş yaptı Trump, onun sözü dinlenmediği için ve aşağılayıcı sözlerle yüklendi. Amerika denince akla gelen markalardan bir tanesi Harvard Üniversitesi. Ve 1 milyar dolarlık bir kesintiden bahsediliyor. Buradan başlayalım istersen. Daha sonra ayrıntılı sorularla devam edelim. Tabii. Şimdi meselenin başlangıcı neydi ona bir bakalım. Trump bildiğin üzere şey yapmaya çalışıyor. Üniversitelerde belli değişiklikler yapmak istiyor. Bunların başında da işte bu diversity dediğimiz yani e, çeşitliliği arttırmaya yönelik işe alımları kesmek istiyor birinci olarak. İkinci olarak da kendisi diyor ki ben burada Yahudi karşıtlığıyla savaşmaya çalışıyorum. O yüzden özellikle yabancı öğrencilerin bilgilerini devletle paylaşmasını istiyor okulların. E, Yani çeşitliliği arttırmak adı altında aslında amacı biraz da şu orada biliyorsun üniversiteler liberal daha çok liberal yoğunlukta olan bir ortam. Daha konservatif dediğimiz Daha muhafazakar. çeşitlilik, bir kültür, yani bunlar aslında college'da dediğimiz bir mantıkla ilerliyor. Princeton Üniversitesi, Columbia Üniversitesi bir bilinç, bir aidiyet duygusu oluşturmaya çalışıyor. Farklı kültürden, Hı farklı hı. toplumlardan insanların bir araya gelerek bilim şemsiyesinin altında ilerlemesini sağlayan üniversiteler. Yani Harvard Üniversitesi'ni bilmeyen, duymayan yoktur en azından ama yani bu dünyadaki en iyi 10 üniversiteden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve Amerika'ya değer katan bir üniversiteden bahsediyoruz, öyle değil mi? Evet tabii ki de. Hemen ona geleceğim ama şu lafımı bitireyim. İstersen şöyle bir şey söyleyecektim. Yani Trump'ın burada amacı çeşitliliği arttırma adı altında aslında biraz daha kendisi gibi düşünen insanların önünü açmak bence. Hatta bazı Yahudiler burada şöyle söylüyor kendisine. Sen burada Yahudi karşıtlığıyla savaşmaya çalıştığını söylüyorsun ama aslında bize de yarardan çok zarar getiriyorsun diyorlar. Neyse bu meselenin başlangıcı buydu. Yani üniversitelere bu yüzden baskı uyguluyordu. Bu baskıyı nasıl uyguluyor? Ee, Gerektiğinde diyor ki sizi devletin verdiği bütçeyi keserim. Şimdi üniversitelerde araştırma yapılırken genelde devletten büyük bütçeler alınır. Mesela NSF vardır, NIH vardır. Bunlar işte Science Foundation dedikleri, Institute of Health dedikleri üniversitelere büyük paralar aktaran devlet kuruluşlarıdır. Üniversiteler bu paralarla araştırmalarını yaparlar. Bahsettiğin gibi Kolombiya bu Trump'ın isteklerine boyun eğmişti. Ancak Harvard dedi ki biz özel bir üniversiteyiz. Devletin başına kim olursa olsun bizim burada kime nasıl ne öğreteceğimizi veya kimi işe alacağımıza karar veremez dedi. Ve Trump da buna karşılık dedi ki o zaman ben de yaklaşık 2,5 milyar dolarlık devlet yardımını donduruyorum dedi. Harvard'da daha sonra biz mücadelemize devam edeceğiz deyince Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan şöyle söyledi. Belki dedi o zaman Harvard'da artık bir siyasi oluşum olarak kabul etmemiz gerekiyor ve eğitim ortamı olmadığı için de artık vergiden muaf durumunu kaldırmamız gerekiyor dedi. Yani Harvard'ı vergiye bağlarız diye bir tehditte bulundu. Ee, Son durumda aslında biraz Harvard iyi durumda gibi çünkü Stanford destekte bulundu. Aynı şekilde UC Berkeley de destekte bulundu. Özel üniversiteler özellikle destekte bulunuyor. Mesela Princeton senin orada o da desteğini açıkladı. E, Bu neden önemli bir şey? Birinci olarak Harvard'ın aslında çok parası var. O yüzden bunu göze alabiliyor. Bunu yapacaksa birisi Harvard yapardı zaten. Şöyle söyleyeyim Harvard'ın genelde yani nereden baksan bir 25-30 milyar doları var. Yani bazı ülkelerden bile daha fazla parası var.
Ve yatırım Mezunlarından özellikle değil mi? Destek tabii alan ki bir de üniversite. tabii ki de yani Aidiyet mezunların duygusuna sahip mezunları bağışlarıyla destekliyorlar üniversiteleri. evet, evet, aynen öyle. Çok parası var. O yüzden hani bu şekilde mücadele etmesi normal, beklenen bir şeydi zaten. Burada Trump'ın ne kadar ileri gideceğine bakmamız lazım. Çünkü gerçekten vergiye bağlayabilir mi? Bu da bir tartışma konusu aslında. Şimdi sana çok kısaca şuradan başlamak istiyorum. Yani bu Princeton'dır, Harvard'dır. Bunlar özel üniversiteler. Ve Columbia gibi devlet üniversiteleri de var. Öyle değil mi? Kolombiya da özel aslında. O da özel. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. Columbia'nın veremediği tepkiyi Harvard'ın vermesinin tek sebebi para mıydı? E, Yok Yoksa bence oradaki sebep başka bir şey mi? Onu sen bilirsin diye sana sormak istiyorum. bence orada biraz da bağışçı kitlesinin de etkisi olmuş olabilir. Kolombiya New York'ta bir üniversite ve daha özellikle Yahudi grupların da yüksek miktarda bağış yaptığı okullardan biri. O yüzden aynı şekilde Kolombiya bu bildiğin gibi protestoların da başladığı ve en çok da göze çarpan yeriydi. Üniversite bir de bu yüzden iki tane rektör değiştirince bence Kolombiya biraz e, hani Gafil mi avlandı? gafil avlandı bence. Öyle bir durum oldu. Çünkü mesela şu anda Kolombiya'ya sorsalar belki o da der ki hayır biz de karşı çıkıyoruz. Çünkü yani üniversitelere, Ivy League okullarına baktığımızda aslında Harvard, Yale, Princeton'dan sonra Kolombiya'dır yani aslında en e, elit diyebileceğimiz Amerika'daki okullardan ve yüksek bütçeli okullardan biri. Kolombiya'nın da gene 10 milyar dolar yakın bir bütçesi var. Biraz gafil avlandı gibi ben açıklıyorum o meseleyi. Yani izin verirsen bu rakamlarla giderleri fazla bilinmediği için bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla. Lütfen yanlışsam beni düzelt. Örneğin Princeton Üniversitesi, Amerika'da bütün üniversitelerin pahalı olduğu, eğitimin paralı olduğu konuşulur. Ama mesela bu Princeton Üniversitesi öğrencilerini özellikle alırken öncelikle başarı ve kriterlerine göre alıp daha sonra ailelerin, öğrencilerin maddi durumuna göre bir miktar belirlediği, hatta maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ama buna karşılık o aidiyet duygusunu oluşturmak için yurtlarda kalma zorunluluğu gibi bir zorunluluk olduğunu görmüştüm. Bir de bu rakamlardan bahsederken şöyle diyelim gelir gideri algılayabilmek için. Ben yine Princeton Üniversitesi'nin 2018 yılında veya 2019 yılında bütçesine baktığımda sadece yani paralarının portföyleri çok farklı şeylere bölüştürülmüş durumda. Sadece vadeli hesaplardaki miktarın faiziyle okulun bir yıllık toplam giderinin karşılandığını görmüş ve şok olmuştum. Yani ş toplamın %20'si gibi %20'sinden az bir rakam sadece vadeli hesaplarda. Bunun faiziyle de okulun bütün masrafları karşılanabiliyor. Çünkü genellikle mezun olan, kişiler ölürken en kötü ihtimalle, vasiyetleriyle üniversiteye bağış yapıyorlar ve anladığım kadarıyla bu bağış sonrası vergiden muaf olduğu için üniversiteler tamamına sahip olabiliyorlar. Lütfen yanlışlarımı düzelt. Yo Ben çünkü pek estağfurullah. bilmiyorum. Güzel açıkladın. Ben şöyle bir şey daha söyleyeyim mesela. Hatta bu genç arkadaşlarımız belki Amerika'ya gelmek isteyenler için bir motivasyon olur. Harvard ve Princeton gibi okullar şöyle kurallar getirdi yakın zamanda. Mesela Harvard dedi ki ailesinin yıllık geliri 200 bin doların altında olan öğrencilerden sıfır okul parası alacağız. 100 bin doların altında olanlardan da okul parasını almayacağız. Yeme içme yatma parası da almayacağız. Cebine de ufak harçlık vereceğiz dedi. Bu üniversitelerin dediğin gibi sadece yatırım kolları var. Yani sırf bu parayı yönetmek için portföy uzmanlarıyla çalışıyorlar. Büyük yani paralar bunlar. Bu uzmanlar o okuldan mezun dünyanın en iyi portföy uzmanlarının emeklilik dönemine denk geliyor arkadaşlar. Evet, evet. Biraz yani aslında çok şanslılar yani çünkü dediğin gibi böyle bir döngü yani. Hani Evet. oradan çıkan başarılı olup daha sonra yardıma da geliyor. Gerçekten mesela benim gittiğim okul gibi okullar hiç yani şey bile geçmez yani yanından bile geçemez. Mesela benim gittiğim okul Washington State University.
Yıllık bütçesi yaklaşık 1-1,5 milyar dolardır. Ki bizdeki öğrenci sayısı yaklaşık 2-3 katıdır o okulların. O yüzden yani bunların parası dediğin gibi sadece faiziyle öğrenci masraflarını karşılayabiliyorlar yeri geldiğinde. Evet. Evet, böyle büyük, böyle köklü, böyle dünyada marka olmuş üniversitelere savaş açan bir yönetim, bir iktidar söz konusu. Evet. Ve haftalardır tarifeyle yatıyoruz, tarifeyle kalkıyoruz biliyorsun sen de. Şimdi bu tarifelerle ilgili yeni güncellemeler var. Bir kere Çin geri adım atmadı. Diğer ülkeler gibi sessiz kalmadı. Önce parasını devalüe etti. Daha sonra gümrük vergilerine karşı gümrük vergileri açıkladı. Şimdi de hatta daha sonrasında elindeki Amerikan tahvillerinin toplu satılmasıyla ilgili bir tehdit kapalı kapılar ardında yapıldığı iddia edildi. Biliyorsun 760 milyar dolarlık şu anda bir tahvil söz konusu. Bu 1,2 idi yaklaşık bir sene önce. Bunun toplu bir şekilde satılması finansal nükleer bomba deniyor buna. Çünkü biliyorsun bir dünyada herhangi bir savaş çıktığında, herhangi belirsizlik olduğunda güvenli liman dediğimiz yerlere çekiliyor para. Bunlar da bir tanesi altın. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir diğeri de Amerikan tahvil. Amerikan devletinin tahvilleri. Şimdi Amerikan devletinin tahvili de yani altından bir sonraki ama daha likit bir hareket alanı kazandırıyor. Bunun toplu bir şekilde Çin'in elinde bu kadar fazla olması ve satacağı anlamına ilişkin açıklama tırnak içerisinde finansal nükleer bomba şeklinde geçiyor. Bununla da yetinmediler. Dediler ki yüksek teknolojide gerekli olan ham maddeler var. Bunun birçoğuna %50'sine hakim olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ben bilmiyorum. Özellikle pil üretiminde ve çip üretiminde. Buna ilişkin sınırlamalar getireceğini beyan ettiler. Hemen akabinden Amerika'da tabii boş durmadı. Özellikle yapay zeka ile ilgili kısıtlamaları arttıracağını söyledi Trump. Böyle vites yükselerek %245'e çıkartırım dedi Trump. Gümrük vergisini en son diyen dile getirdi. Diğerlerini 90 gün durdurmuştu. Şimdi ben burada ayrıntı bir şey sormak istiyorum. Bir anda birkaç yalanlamayla birlikte, düzeltmeyle birlikte şöyle bir şey söylendi. Önce teknoloji yani telefondur, televizyondur, bilgisayardır, tarifelerden muaf dendi. Daha sonra bu yalanlandı. Daha sonra iPhone gibi, Tesla gibi büyük Amerikalı firmaların ihtiyacı olan konularda muafiyet getirileceği söylendi. Şimdi kafa çok karışık. Sadece bizim değil. Anladığım kadarıyla Amerika'daki Trump'ın etrafındaki yöneticilerin de. Çünkü birbirlerine enteresan hitabetlerde bulundular. Birazcık bu ayrıntıları vermek ister misin? Tabii. Biraz da dedikodu var o konuda. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk kapalı kapılar ardında bu aslında gümrük vergilerinin e, yani asıl fikrini oluşturan insan olan Trump'ın gene böyle ticaretten sorumlu baş danışmanı diyebileceğimiz Peter Navarro diye bir adam var. Ona moron dediği ve hiçbir şeyden anlamadığını söylediği söyleniyor. Hatta işte bildiğim kadarıyla Navarro Harvard mezunu. Diyor işte yani bir şey ifade etmiyor benim için falan demiş. Böyle dedikodular var. Bir dedikodu da ben gene duydum geçenlerde. Şöyle bir şey olmuş. Trump bildiğin gibi geçen hafta son anda dedi ki herkese 90 gün süre verdim. Durdurdum demiş. Tam o sırada da Cumhuriyetçi senatörler bir yemekteymiş öğlen yemeğinde ve haber gelince böyle herkesin yüzüne bir gülümseme gelmiş. Yani böyle hani resmen sevinçten ağlayacaklarmış. Kalkıp birbirlerini tebrik etmişler falan. Bu da şunu gösteriyor aslında bize. Şu anda Trump'ı idare ediyorlar gibi. Yani arkasından koşturuyorlardan ziyade biraz daha ben böyle bir resim çiziyorum kafamda ve bu nereye kadar gidecek? Bununla alakalı da benim bir iki düşüncem var açıkçası. Yani biraz daha bence hukuki meselelerdeki Trump'ın tavrına göre Cumhuriyetçilerin içinden de sesler yükselmeye başlayabilir. Evet yani bu Brotek dedikleri bir grup var.
bu Trump'ın seçim döneminde maddi manevi destek olmuştu ve başlarında da Elon Musk vardı. Bunlar çok rahatsız şu andaki Evet, durumdan. evet, Bunu görebiliyoruz. Bir de Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel tabanı dediğimiz işte e, sanayi kuruluşları, petrol, petrokimya, silah sanayi. Bunlar şu anda çok mutsuz gözükmüyorlar. Ama petrol fiyatlarının gerilemesi onları nereye getirir? Bunu bilmiyoruz. Buradan konuyu biz immigrantlara getirmek istiyorum Furkan. Burada da boş durmuyor Trump, evet. biliyorsun. Önce istersen SSN iptali denilen mevzuya bir açıklık getirebilir misin? Nasıl SSN'ler iptal olur? Evet, şimdi Amerika'ya geldiğinizde mesela geldiniz diyelim ki işte kalmak istiyorsunuz ve başvuruda bulundunuz. Belki iltica başvurusu, belki başka bir şey. Başvurunuz kabul edilmeden önce size bir çalışma izni verilir ve bunun içinde Social Security Number denen bir kimlik numarası gibi bir numara aslında Amerika'da. Bu sizin e, neredeyse hayatınızı belirler. Yani çünkü bu numarayla banka hesabı açarsınız, işe girebilirsiniz. Çoğu online şeyi onunla yaparsınız, vergi iadesini yaparsınız vesaire. Bununla alakalı bir şey ve geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber duyuldu. Trump yaklaşık 6.000 kadar göçmenin Social Security statüsünü öldüye çevirmiş. Yani bu insanlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öldü diye kabul edilmiş. Bu da şuna işaret ediyor. Bu insanlar bildiğimiz kadarıyla koruma statüsünde olan veya geçici koruma statüsünde olan insanlar. Böyle Venezuela'dan falan gelmişler. Bu insanların e, ülkeden kendi istekleriyle çıkarılmaya çalışıyor. Yani şu anda biraz Trump bilmiyorum bunu fikirleri kim veriyor çünkü ben kendisinin böyle şeyler düşüneceğini sanmıyorum ama her yolu denetiyor belli ki çünkü uçaklarla gönderiyor hakimler olmaz diyor işte başka eyaletlere kaçırmaya çalışıyor olmuyor oluyor falan. O yüzden burada biraz bu yeni bir taktik anladığımız kadarıyla. Yani bu insanları biraz bıktırmak. Doğru mu anladım? Yani burada kişiler ölmediği halde bürokratik bir işlemle sadece o kişilerin hayatlarını daha da zorlaştırmak için konfor alanlarını daraltıp ülkelerine geri dönmeye zorunda bırakmak için aslında hukuki olan ama gayri ahlaki olan bir yola mı başvurmuş oluyorlar? Evet, evet. Yani tam dediğin gibi çok güzel bir tabir. Aslında yani hukuki ama etik dışı biraz. Yani sınırları gerçekten zorluyorlar bu konuda. Ben o konuda hani hatta bazen yetki alanlarının dışında bile taştıklarını görüyorum. Çünkü hakimler bu konuda gerçekten artık ciddi suçlamalara başladılar. Mesela bugün daha bir haber okudum. Bir gene federal hakim Trump'ın bu göçmenleri uçaklarla yurt dışına gönderdiği uçuşları hakimlerin verdiği karara rağmen yapmasından dolayı Trump'ı mahkeme kararını ciddiye almamakla suçladı ve bu ciddi bir suçtur aslında. Contempt in court derler buna. E, Yani bu yeri geldiğinde Trump'ın daha ciddi kriminal suçlarla suçlanmasına kadar gidebilir. Tabii başkanlığı döneminde bir şey olmaz ama başkanlığı sonrası dönemde başına bir Kendini şeyler gelebilir. affeder Furkan. Kendini affeder. Tabii canım. Yani veya bir Yani sonraki yani başkan J.D. Vance olur o affeder. Yani o şey değil. evet, Ee, yani o çok çok problem ettiğini zannetmiyorum. Ondan dolayı bu kadar rahat diye düşünüyorum. evet. Yani peki bunun dışında immigrantlar tarafında ben bir dedikodu duydum. Burada yasal olanları da artık göndermek istediğini, her yolu denediğini söyledin. Burada yaşayan, herhangi bir hukuki problemi olmayan ama henüz Green Card'a ulaşmamış kişilere ülkenize geri dönün, uçak paranız ve bir miktar meblağıyla bunları geri dönmeyecek şekilde ülkelerine geri göndermeye ilişkin bir proje üzerinde çalıştıkları söylediler. Trump kendisi söyledi, gerçi dedikodu diyorum ama hani buna ne dersin? Hani bu birazcık da ahlaki yolla ilgili neler duydun, neler biliyorsun? Evet yani zaten Trump'ın baştan beri biraz niyeti şuydu. Hani ben ben olabildiğince
zorlamayayım, zorla çıkarmayayım çünkü o zaman hukuki bir mesele başlıyor. Nasıl ben bu insanları dönmeye ikna ederim? Şimdi önce korkutmayla başladı ama herkes korkup kaçmadı. Yani çok bariz birkaç kişi oldu da şu anda biraz daha insentif vermeye çalışıyor bu şekilde yani motive etmeye çalışıyor. Ama ya bu şimdi insanlar şunun farkında hani şöyle düşünen çok var bence. Ya ben 3 sene daha böyle dayanabilirsem Trump gidecek 3 sene sonra ve hani ondan sonra kim gelirse gelsin biraz daha aklı başında, aklı selim veya işte bu konularda daha sakin davranan bir insan olur diye düşünüyorlar bence. Ama burada dediğimiz gibi taktikler bitmiyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yani ben şunu da duyuyorum. Mesela hız yaptığı için vizesi iptal edilen insanlar da duyuyoruz. Ee, Yani özellikle burada green card statüsüne gelmemiş olanlar için daha da hassas bir durum var. Green card'lar için de hassas ama onlar bir nebze de olsa biraz daha yani okey diyebiliriz. Ama yine de dikkatli olmamız gereken bir aşamadayız aslında. Onun bir sonraki aşaması vatandaş olup Amerika'da doğmayanlar olacak. Anladığım kadarıyla Trump fakirleri sevmiyor. Evet, Fakir evet. istemiyor Amerika'da. Amerika'nın da fakirliğine karşı tahammülü yok. Ama hala belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sadece sopayla, sadece tarifeyle, sadece vergiyle yatıp kalkıyoruz. Şu anda Amerika'ya gelen arz yani supply chain kırıldı. Biz henüz bunu hissetmiyoruz. Çünkü bu dalga dalga geliyor. Ama Çin'deki fabrikalar durdu şu an. Çin'de bir mal üretildikten yaklaşık olarak 3 ay sonra Amerika'da tüketiliyor. Yani önümüzde kritik bir 3 ay var. Eğer bu zincir hemen toparlanmadığı takdirde biz enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Tüketici güven endeksi gayet iyi bir göstergeler gösteriyor. Normalde FED herhangi bir Trump'ın bu gündemi olmasaydı şu an faiz düşürecekti. Öyle bir noktadayız. Ama faiz düşürmeyi bırakın, faizli arttırıp arttırmama meselesi konuşuluyor. Çünkü çok büyük bir enflasyon bekleniyor. Bu önümüzdeki 3 ay içerisinde Amerika'da özellikle Çin bazlı ürünlerde çok ciddi bir enflasyon bekleniyor. Biz de izleyenlerimizi, bizi dinleyenleri bunu hatırlatmış olalım. Evet, güzel bir gündemle kapatmak istedik. Herkesin yüzünde bir tebessüm olsun istedik. Ee, Uzaya çıktılar. Amerikalı ünlü, zengin kadınlar. Hı Ve hı. güzel bir tecrübe yaşadıklarını fotoğraflarda gördük. Sen de paylaşmak istersen ben de paylaşmak isterim. Buna ilişkin birkaç fotoğrafla videomuzu renklendirebiliriz. Evet. Neler oldu? Nasıl bir Ee, hareketti? Nereden çıktı? Kimler vardı? evet. Şöyle Jeff Bezos'un bir uzay şirketi var. Blue Origin diye. E, Evet. geçtiğimiz zamanlarda kendisi zaten bir çıkmıştı uzaya kendi yaptığı roketlerle. Bu sefer de kadınları kutlamak için yani böyle bir Amerikan kadınlarını kutlamak gibi bir amaçla anladığımız kadarıyla birkaç ünlü kadını yani tamamen kadınlardan oluşan bir uzay ekibini uzaya yolladılar. Yani araçta kesinlikle bir erkek yoktu. Bunların içine dikkat çeken benim dikkatimi çeken isim yani Katy Perry mesela. Çok ünlü bir şarkıcı Amerikalı. Yani bu biraz tabii ki de Blue Origin'in de burada hani bir amaçlarından bir tanesi burada bir uzay yarışı var. O yüzden bazı konularda kim ilk olacak, kim ilk olabilir diye bir saplantı var. Mesela işte ilk uzaya hani commercial flight dediğimiz yani parayla uzaya çıkan kim olacak? Turizm, uzay turizmi. Turizm. Evet yani burada mesela Richard Branson'ın bir girişimi vardı. İşte Jeff Bezos. Tabii bildiğimiz gibi SpaceX, Elon Musk'ın. Burada işte Jeff Bezos da biraz daha bildiğimiz üzere zaten Jeff Bezos'un artık Amazon'dan yeteri kadar parası olduğu için başka böyle dünyalık hani bizim aklımızın ermeyeceği meselelerle uğraşabiliyor öyle söyleyeyim yani. Yani bu yeterli para meselesi biliyorsun.
çok göreceli bir kavram. Bence hala ihtiyacı varmış gibi yaşıyor. TikTok'a da biliyorsun teklif vermişti ve bu tarife savaşları olmasaydı muhtemelen TikTok'un büyük ortağı Jeff Bezos olacaktı. Evet. Evet, bütün kadınları bir gün hayal ediyorlarsa eğer, uzaya çıkma hedefleri varsa buna yaklaşmalarının temennisiyle kapatmak istiyorum ben. Ee, Sen de izin verirsen bu hafta biraz kısa tutalım yayını. Yine eleştiri aldık. Hepinize bizi izlediğiniz için, bize katlandığınız için teşekkür ederiz. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Böyle her hafta güzel bir haberle kapatmaya çalışalım inşallah. Daha güzel haberlerle karşılarına çıkalım. İzleyenlere ben buradan bu ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum. Son zamanlarda sağ olsunlar ilgili şekilde izliyorlar. Herkese iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere.